Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2016 sürümü sonrasında eklenen Excel'in tahmin araçları yardımı ile orta seviye zorlukta forecast analizini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Tahmin ya da diğer adıyla forecast'ı kısaca tanımlamam gerekirse, geçmişe dayalı verileri kullanarak gelecek hakkındaki eğilimleri ve değişimleri belirlemeye yardımcı olan öngörü tekniğidir. Yani gelecekteki satışlar, envanter gerekliliği ve müşteri eğilimleri gibi öğeleri tahminlemeye yarar. Şayet elinizde herhangi bir konuda belli bir periyoda dayalı gerçekleşmiş veri bulunuyorsa Excel'in tahmin araçları yardımıyla tahminde bulunabilirsiniz. Ben hazırlamış olduğum örnekte 2023 yılının Ocak ayından Kasım ayına kadar gerçekleşen verilerini tahminlemesini yaptım. Burada yeşille gösterilen üst güvenilirlik sınırı, kırmızı ile gösterilen ise alt güvenilirlik sınırı, sarı ile gösterilen ise tahmin. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Excel burada 2023 yılının gerçekleşen değerlerini alarak Ocak'tan Kasım'a bu verileri analiz ediyor ve Aralık'tan 2023 aralığından 2024 aralığına kadar olan verileri tahmin ediyor. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için sayfa 1'e geliyorum. Ben daha öncesinde bu verileri hazırlamıştım. Ocak 2023'ten Kasım 2023'e kadar gerçekleşen değerler. Aslında işimiz basit. Veriye geliyorum ve şuradan tahmin sayfasından şunu seçiyorum. Şurayı seçenekleri seçip açıyorum şuradaki detayları. Şimdi burayı yorumlayalım birlikte. Aslında Excel bizim adımıza işlemi yaptı. Gerçekleşen üretim değerlerini burada biz girdik. Geri kalanı o hesaplayarak yaptı. Şöyle sırasıyla açıklayalım burasını. Tahmin bitişi dediği yer şurası. Burası tahminin bittiği yer. Yani 1 Şubat 2024. Şöyle hesaplıyor. Kasım'dan sonraki şu birinci ay yani Aralık ayı ve Ocak ayı. Şubat'ın birinde bitiyor. 2 aylık bir döneme bakıyor. Biz bunu çoğaltabiliriz. Bakın şu şekilde Mart'ı seçtiğim zaman şuraya dikkat edin. Mart geldi. Ben mesela bunu Temmuz'un birine kadar baktığımda Temmuz'a kadar geliyor. Ama ben 2024'ün sonuna kadar gideceğim. Onu da şöyle yapacağım. Bakın 1 Aralık'la 31 Aralık arasındaki farkı görün. Bakın değişimi görün şurada. Şuraya dikkat edin. 1 Aralık'a kadar olan kısma bakıyor. Aralığı da dahil etmiş oluyorum ben bu şekilde. Burada Kasım'dan Aralık'a kadar bakmış olduk. Tahmin başlangıcı ise 1-11-2023. Bu da şu anlama geliyor. Şurası Kasım ayını dikkate almıyor. Yani birine kadar, Ekim'in sonuna kadar olan kısmı dikkate alıyor. Ben bu videoyu çektiğimde Kasım ayının ortasında olduğum için Kasım ayını şu anda seçemiyorum. Sonuna kadar seçemiyorum. İzin vermiyor. Kasım ayı bitip Aralık ayı başlayınca ben burayı seçebileceğim. Bu yüzden aslında 10 aylık bir dönemi aldık şu anda. Ben burada geriye dönük seçebilirim. Mesela 1 Ekim'e kadar olan kısmı seçebilirim. Bakın burada gerçekleşen değeri görebiliyorum ve tahminimin üzerine denk geliyor. Mesela biraz daha geri alalım. Eylül'ü seçelim. Biraz daha geri alalım. Ağustos olsun. Gibi. Burası benim mavi alan gerçekleşen. Şunlar ise tahminler. Tekrar ben eski haline alacağım. Burada güvenilirlik aralığı %95 olarak görünüyor. Ben bunu arttırabilirim veya azaltabilirim. Peki bana bu ne anlatıyor? Bunu da şöyle yorumlayalım. Ben güvenilirlik aralığını %99.9'a yani %100'e çektiğimde benim aslında tahminim şurası iken artı ve eksi yönde %100 garanti altına almış oluyorum tahminimi. Peki bu bana ne anlatıyor? Neyi ifade ediyor? Ben tahmin değerimi şurasını alırsam yani üst seviyeyi alırsam ve burası gerçekleşirse ben aslında stok yapmış oluyorum. Şu alan benim stok alanım. Yani kendimi garantiye almış oluyorum.
Ama ben alt sınırı baz alırsam, bu değere göre işlem yaparsam, burada ise gerçekleşen değer eğer burası olursa, tahmin değeri olursa büyük bir risk almış oluyorum. Üretimi durdurmuş oluyorum veya müşteriyi durdurmuş oluyorum. Büyük sıkıntılarla baş başa kalıyorum. Yani burası benim açımdan iyi, şirket açısından kötü. Şurası şirket açısından iyi ama benim açımdan kötü. Burada olması gereken müşteriyle anlaşılmış olan sapma oranını belirlemek. Örnek veriyorum. Müşteri siparişlerini verdiğinde şunu derse ben artı eksi %10 sapmayla sipariş geçeceğim dediğinde siz bunu %10 olarak alabilirsiniz. Size belirlediği alan şu ama artı eksi şurası. Hareket alanınız burası. Size %20 derse %20'yi çekersiniz. Ona göre bir hareket alanınız olur burada. Ama olması gereken %10'dur. Şudur. Mevsimsellik, zaman serisi içinde bir yıllık sürede aylık, yıllık veya çeyrek dönemlik periyotlar halinde tekrar eden dalgalanmalardır. Ve bu dalgalanmalar yıldan yıla yinelenen ve yılın bazı ay veya dönemlerinde ortaya çıkan periyodik artış ya da azalışlardır. Burada otomatik olarak algıla seçeneği seçili olduğunda Excel bunu kendisi görecek ve hesaplamaya dahil edecektir. Ancak el ile ayarlamayı seçtiğimizde ben burada sıfırı seçtiğimde herhangi bir işlem yapmaz. 1'i seçtiğimde yine yapmaz çünkü 1 aylık dönem alır. 2'yi seçtiğimde 2 aylık dönemin verilerini alır ve ona göre bir işlem yapar. 3 ona göre gider. 4, 5, 6. Şurayı biraz arttıralım ve daha iyi görelim şunu. Tekrar geri alıyorum. 4, 3, 2, 1 şeklinde. 0 hiçbir işlem yapmaz. Tahmin istatistiklerini ekle kısmını seçtiğimde biraz sonra burada göreceğiz onu. Şimdilik bu böyle kalsın. Zaman çizelgesi aralığı şurayı yani A sütununu dikkate alır. Değer aralığı B sütununu. Eksik noktaları şununla doldur kısmı ise eksik veri noktalarını belirli bir yöntemle doldurma seçeneği sunar. Bu ilişkilendirme ve sıfırlar şeklinde olur. Biz burada ilişkilendirmeyi seçeceğiz. Yinelenenleri şununla topla kısmında ise ortalama kalacak. Burada say, bağ değer dolu say, maksimum, ortanca, minimum, toplam şeklinde verileri alabiliriz. Şimdi oluştur diyorum. Ve bize verilerimizi oluşturuyor. Aynı zamanda grafiğimizi de oluşturuyor. Şimdi bunları bir inceleyelim. Şu grafiğimizi şuraya alalım. Şuradan veriden filtreleri kaldıralım. Şunları hücreleri biçimlerdir diyerek sayı ve sıfırları şunu kaldıralım. Burası biraz daha daralacak. Grafimizi şöyle biraz küçültelim. Daha sonra yine büyütürüz. Excel tahmin belirleme aracında üstel düzeltme algoritmasının 3A sürümü kullanılır ve bu sürüm zaman serisi verilerindeki hata, trend ve mevsimsel örüntüleri yakalar. Yani olayların düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesini izler. Şimdi grafiğimizi hazırlarken istatistikleri ekle diye bir alanımız vardı. Orası şurası. Sırasıyla burasını inceleyelim. Alfa bir zaman serisi tahmin modelinde düzenin bir ölçüsünü ifade eder ve bu değer bir düzenin varlığını belirtir. Değerler ise genellikle 0 ile 1 arasında olur. Bu durumda da değer ne kadar büyükse yani 1'e yakınsa geçmiş verilerin ağırlığını daha fazla taşır. Beta bir regresyon modelinde kullanılan bir katsayıdır ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçmeye yardımcı olur. Özel durumlar ve modeller dışında beta'nın genel olarak belirli bir minimum veya maksimum değeri yoktur. Regresyon, değişkenler arasındaki ilişkileri tahmin etmek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Gamma, finansal opsiyonlar veya opsiyon fiyatlandırma modelleri gibi finansal matematik bağlamında kullanılır. Bu değerin büyük veya küçük olması kullanılan finansal modele bağlıdır. MASE, bir tahmin modelinin performansını değerlendiren istatistiksel bir ölçüdür ve doğrudan büyük veya küçük kategorisine yerleştirilemeyecek bir ölçüdür. Bu değer genellikle bir referans modeliyle karşılaştırılarak yorumlanır ve modelin tahmin performansını değerlendirmek için kullanılır. Ve bu değerin sonucu sıfıra ne kadar yakın ise hesaplama modeli gerçekleşen değeri mükemmel bir şekilde tahmin ediyor demektir. SMAPE bir yüzde hatası ölçüsüdür ve genellikle 0 ile 100 arasında bir değer alır. Ancak birçok durumda bu değer belirli bir aralık içinde ifade edilir ve bu aralık
0 ile 1 arasındadır ve yine bu değerin sonucu 0'a ne kadar yakın ise hesaplama modeli gerçekleşen değerleri mükemmel bir şekilde tahmin ediyor demektir. MAE bir tahmin modelinin performansını ölçen istatistiksel ölçüdür ve değeri genellikle sıfırdan büyük pozitif bir sayıdır. Çünkü bu ölçüt tahminlerin gerçek değerlerden ne kadar sapma gösterdiğini ölçer ve bu sapmaların mutlak değerlerinin ortalamasını alır. Sıfıra yakın düşük bir değer modelin gerçek değerlere göre daha iyi tahmin yaptığını gösterir. RMCE değeri de bir tahmin modelinin performansını ölçen istatistiksel bir ölçüdür ve bu da sıfırdan büyük pozitif bir sayıdır. Sonuç sıfıra ne kadar yakın ise modelin tahmin sonuçları gerçek değerlere o kadar yakındır. Şimdi grafimizi şekillendirelim. Öncelikle şunu bir silelim şuradan. Şunları seçelim. Kalın yapalım biraz. Geri alalım. Şu şekilde kalsın. Daha sonra şunları seçelim. Şurayı. Sağ klik, veri serisini biçimlendir. Şuradan çizgisini kesik çizgi yapacağım. Şu. Ve bunu sarı yapacağım. Turuncu olsun bu sefer. Şuna geleceğim. Yine bunun çizgisini düz kalsın bu. Bunu da yeşil yapalım. Koyu yeşil. Şuna gelelim. Bu kırmızı olarak kalsın. Yine kesik yapalım. Evet, bu şekilde ve buradan veri etiketleri koyalım bunlara. Tabi grafiğimiz küçük olduğu için iç içe görünüyor. Şimdilik bunları biz siyah yapalım. Kalın yapalım. Büyütünce daha net göreceğiz burayı. Daha sonra şurayı da üste alalım. Şuraya da shift eşittir rastgele arada diyorum. 100'den 1000'e kadar. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla diyorum. Şurayı da kalın yapalım. Tabi açtırmam gerekiyor. Grafiğim küçük olduğu için sığmıyor bu şekilde. Formüller şimdi hesapla. Grafiğimizi biraz büyütelim. Şöyle çekelim. Şimdi biraz daha büyütmem gerekiyor tabi. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.